Merhaba, ben Doktor Cengiz İkizceli. Bugün sizlere yüz germe ameliyatı nedir, kimlere yapılır, yapıldıktan sonra nasıl bir süreç sizleri bekliyor, bunlar hakkında genel bir bilgi vereceğim. Kısa bir video olacak, tüm detaylı bilgileri veremeyebilirim ama kabaca yüz germe ameliyatını anlamanıza yardımcı olacağım. Yüz germe ameliyatı 18 yaş üstünde herkese yapılabilmekle birlikte daha çok 40 ve 45 yaş üstü hastalarla tercih ettiğimiz bir ameliyattır. Peki erken dönem yüz germe ameliyatı kimlere yapılabilir? Özellikle hızlı kilo alıp veren hastalarımızda deride sarkma meydana geldiğinde erken yaşlarda da bu ameliyat yapılabilmekle birlikte genelde yaş aldıkça vücudumuzun kolajen desteğinin azalmasına bağlı, kemik erimelerinin azalmasına bağlı yüzdeki sarkmaların sonucunda biz bu ameliyatı yapıyoruz. Peki yüz germe ameliyatı nedir? Kaç çeşit yüz germe ameliyatı vardır? Yüz germe ameliyatını sınıflandırdığımızda 4 çeşit yüz germe ameliyatı var aslında. Orta yüz germe dediğimiz hemen alt göz kapağının altından yaklaşık 2,5-3 santimlik bir kesiyle elmacık kemiklerindeki yağ sarkıklıklarının ve derinin toparlanması işlemine orta yüz germe diyoruz. Mini yüz germe dediğimizde kulak önünden yaklaşık 3 santimlik bir kesiyle sadece orta yüzün yanlara doğru gerilme işlemini tanımlıyoruz. Tüm yüz germe dediğimizde izi biraz daha kulağın arkasına doğru uzatıp boynu da içine alacak şekilde yüzü ve boynu birlikte germe işlemini sınıflıyoruz. Endoskopik yüz germe dediğimizde de saçlı deriden çok küçük bir kesi yaparak kamera sistemiyle orta yüz bölgesinin yukarı vektörle asılması işlemini tarifliyoruz. Kabaca yüz germe ameliyatlarını sınıflandıracak olursak orta yüz germe, mini yüz germe, yüz ve boyun germe ve endoskopik yüz germe olarak sınıflandırabiliriz. Ama tabii ki teknik detaylar inanılmaz fazla. Bunu mutlaka doktorunuzla birlikte karar vermeniz gerekiyor. Çünkü yüz germe ameliyatları sadece sınıflandırdığımız için sistemli yapılan ameliyatlar değil. Bu ameliyatları başka ameliyatlarda kombine edebiliyoruz. Eğer ki hastalarımızın yanaklarında şişkinlik varsa bişektomi ameliyatıyla bu yağları alıp inceltme yapabiliyoruz. Dudaklarında sarkma meydana gelmişse dudak kaldırma ameliyatıyla bu problemi çözebiliyoruz aynı seansta. Alt göz kapağı, üst göz kapağında deri fazlalıkları varsa bunları alıp daha genç bir görüntü elde edebiliyoruz. Kaş kaldırma ihtiyacı da varsa hastalarımızın kaş kaldırma ekleyerek daha güzel bir dramatik bir değişim elde edebiliyoruz. Veya gıdı bölgesinde yağlanma varsa bu bölgeleri liposuction yapıp daha keskin hatlar oluşmasını sağlayabiliyoruz. Veya deri kalitesi düşük hastalarımızın yağ hücrelerinden elde ettiğimiz kök hücreler vasıtasıyla deriyi daha kaliteli hale getirebiliyoruz veya ameliyat sonrası lazer işlemleriyle deriyi daha gergin bir hale getirebiliyoruz. Yani yüz germeyi sadece 4 sınıfta sınıflamak doğru değil. Doktorunuzla birlikte karşılıklı sizin istekleriniz ve bizim yapabileceklerimiz birleştiğinde çok güzel sonuçlar elde ettiğimiz bir ameliyattır. Endoskopik yüz germenin avantajı saçlı deri içinden yapıldığı için saçlar bu izleri kapatabiliyor ve hastaların bu ameliyatı olup olmadığı hiçbir şekilde belli olmuyor. Orta yüz germe ameliyatı alt göz kapağı kirpiğinin hemen altından yaklaşık 2 milimlik bir altından yapılan bir kesiyle yapılabilir. Aynı zamanda gözün içinden mukoza ismini verdiğimiz bölgeden de bu ameliyatı gerçekleştirebiliyoruz. Mini yüz germe ameliyatı ise kulak önünden yaklaşık 3 santimlik bir kesiyle yapılan bir işlemdir. Biz bu işlemde hem fazla deriyi çıkartabiliyoruz hem de derinin altında SMAS ismini verdiğimiz dokuyu kulak önüne gergin dikişlerle sabitleyip daha kalıcı bir sonuç elde edebiliyoruz. Tüm yüz germe ameliyatı dediğimiz nedir peki? Mini yüz germede kulak önünde bu izi bitirebiliyoruz ama tüm yüz germe ameliyatında kulak arkasına doğru bir kesi mutlaka yapmamız gerekiyor. Eğer ki gıdı bölgesinde bir toparlama da yapacaksak bu izi bir miktar daha uzatmak gerekiyor. Tüm yüz germe ameliyatının avantajı hem prejawline ismini verdiğimiz dudak kenarlarındaki, çene kenarlarındaki sarkık deriyi toparlayabiliyoruz. Aynı zamanda gıdı bölgesinde bir sarkıklık varsa hastalarımızın o sarkık deriyi de toparlayabiliyoruz. Yüz germe ameliyatıyla peki biz hangi ameliyatları kombine etmeyi çok seviyoruz veya hastamızın ihtiyacına göre bu ameliyat planlamasını şekillendiriyoruz. Eğer ki hastalarımız yaş aldıkça kolajen miktarı azaldığında sadece yüz bölgesinde sarkma meydana gelmiyor. Kaş bölgesinde sarkma meydana gelmişse kaş kaldırma veya alın germe ameliyatını yüz germe ameliyatına kombine edebiliyoruz. Veya bu kolajen desteğinin azalmasına bağlı olarak üst göz kapağında, alt göz kapağında deri sarkıklıkları varsa biz bu deri sarkıklıklarını yüz germe ameliyatına ekleyebiliyoruz.
Veya yaşla birlikte burun dudak mesafesinde bir uzama meydana gelmişse ve bu da hastamızı yaşlı hissettiriyorsa dudak kaldırma ameliyatıyla bu problemi çözebiliyoruz. Hastalarımız kiloluysa, özellikle yanak bölgeleri şişkinlik varsa bişektomi ismini verdiğimiz ameliyatla yanak içi yağlarını alabiliyoruz. Eğer çenesi küçükse hastamızın çene protezi veya yağ enjeksiyonlarıyla çene büyütme ameliyatını aynı ameliyata ekleyebiliyoruz. Özellikle deri kalitesi kötü olan hastalarda yağdan elde ettiğimiz kök hücreler vasıtasıyla cilde yenileme işlemini yapabiliyoruz. Peki yüz germe ameliyatını olmaya kabul ettiniz. Sizi nasıl bir serüven bekliyor? Bunun hakkında aşama aşama size aydınlatmaya çalışacağım. Öncelikle doktorunuzla muayene olmanız gerekiyor. Muayenede hangi teknikle ameliyat olacağınıza birlikte doktorunuzla birlikte karar vermeniz gerekiyor. Biz bu ameliyatı genel anestezi altında yapmayı tercih ediyoruz. O yüzden mutlaka genel anestezi hazırlıklarının tüm tahlil tetkiklerin, check-up'larınızın yapılması gerekiyor. Yaklaşık ameliyat 2-3 saat sürmekle birlikte eklenen ameliyat bölgelerine göre süre uzayabilmekte. Ameliyat sonrası mutlaka bir gece hastanede kalmanız gerekiyor. Ameliyattan sonra mutlaka biz size korse veriyoruz ve diren ismini verdiğimiz bir boru oluyor. Bir gün sonra o diren ismini verdiğimiz boruyu çıkartıyoruz ve korse ile birlikte sizi taburcu ediyoruz. İlk 3 gün yüzünüzde şişme ve morluklar olabilir. Bunlardan kesinlikle hiç korkmayın. Onlar zamanla geçmeye başlayacak. 3 günden sonra gitgide azalmaya başlayacak. 2 hafta sonra şişliklerin yaklaşık %50'si geçmiş olacak. Bir ay sonra %80'i, nihai sonucu ise biz 6 ay sonra göreceğiz. Ameliyatta kullandığımız dikişler özel, estetik dikişler olduğu için kendi kendine emilecek ve zamanla kaybolacak dikişler. 6 ay sonra bu izler genellikle bir kırışıklık gibi kalıyor. Belli belirsiz bir hale geliyor. 1 yıl sonra, 2 yıl sonra ise neredeyse kimse tarafından anlaşılmayacak bir hale geliyor. Yüz germe ameliyatının riskleri nelerdir? Biraz da bunlardan sizlere bahsedeceğim. En korkulan risk aslında izin belli olup olmaması değil. En korkulan risk bu ameliyatta yüz sinirlerine çok yaklaştığımız için bu sinirlerde kalıcı veya geçici hasar olabilmesidir. İkinci hastalarımızın korkması gereken risk ise ameliyat sonrası yara bölgelerinde açılma ve iyileşme problemleri olabilir. Özellikle sigara içen hastaların, şeker hastalığı olan hastaların bu ameliyata olmadan önce mutlaka sigarayı bırakması, şekerinin de düzenlenmesi gerekmektedir. Özellikle bu ameliyat sonrası hastalarımızın yara iyileşmesi bazen cerrahi tekniğe bağlı olmakla birlikte bazen de hastalarımızın deri kalitesiyle alakalı olabilmekte ve izler daha belirgin bir hale gelebilir. Böyle durumlarda tekrardan izi düzeltme işlemi veya steroid ismini verdiğimiz bazı ilaçlarla bu izlerin daha azaltılması amaçlanabilir. Yüz germe ameliyatı ile ilgili en sık sorulan sorulardan bir tanesi de hocam bu ameliyatın kalıcılığı ne kadar? Bunun süresi yapılan ameliyatın tekniğine göre ve hastanın isteğine göre değişebilmekte. Biz çünkü ameliyatı yaptıktan sonra heykel gibi o sonuç bir ömür duracağı anlamına gelmiyor. Yaşlanma süreci tekrar devam edecek ve bu yaşlanma sürecinde de hasta ne kadar kendine iyi bakarsa, cildini ne kadar beslerse o kadar uzun sürmekte. Ama sigara içiyorsa, güneşe maruziyet fazlaysa, kilo alverler yapıyorsa eski haline dönmesi de o kadar çabuk olacaklar. Yüz germe ameliyatı ile ilgili sizin de aklınıza takılan daha detaylı sorular olursa bizimle iletişime geçebilirsiniz.